Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Allah inşallah ömrümüzün bereketini görmeyi nasip eylesin, dünyada da ahirette de. İyilik yapan iyilik bulur, kötülük yapan kötülük bulur. İyilik yapan iyilikte öncü olanlardan olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Bugün isyankar olmayı konuşmak istiyorum. Anne babaya isyan etmek, yaşadığı topluma, şartlara isyan etmek, haşa Allah'a isyan etmek. Özellikle gençlerde olan bu isyan hali, devamlı böyle bir isyankar olma, karşı çıkma, reddetme, kabul etmeme, uyum sağlamama, kabına sığmama. Açıyorum birazcık duygu düşünce dünyasını. Anne babaya asi olan, anne babadan öc almaya kalkan, onların kusurlarını biriktirip onların yüzüne vuran insanlar çok rahat Allah'a asi olabiliyorlar. Ya da Allah'a asi oldukları için anne babalarıyla ilişki kurmakta özür yaşıyorlar. Diğer taraftan baktığımızda da anneye babaya isyan edenlerin Rabbi ile bağlantısında kopukluk oluyor. Oraya isyan ettiğinizde diğer isyanlar söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu isyanın nisyana, unutkanlığa ve sıkıntılara neden olduğunu görüyoruz, biliyoruz, duyuyoruz. Allah Teala Lokman suresinin 2. sayfasında, 2. sayfanın hemen ilk ayetinde وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنْ اِشْكُرْ لِلّٰهِ Biz Lokman'a hikmeti verdik Allah'a şükretmesi için. Enişkurli ve livalideyk Bana teşekkür et ve anne babana da teşekkür et diyor Allah Teala. Allah Teala'nın kullarının anne babalarına teşekkür etmeleriyle ilgili ne ihtiyacı olabilir ki? Biz bu dünyada annemize babamıza teşekkür ettiğimizde Allah'a ne katkı sağlar, ne eksiltir ki ondan diye düşünebilirsiniz. Ama Allah Teala kainattaki müesses, kurulu nizamının, sisteminin içerisinde bizi sisteme tabi olan, sistemi ayakta tutan, sistemi güzelleştiren kullar olmamızı istiyor. Dolayısıyla anne babaya hürmeti, itaati peygambere hürmet olarak görüyor. Onun duasını peygamber duasıyla eşdeğer tutuyor. Dolayısıyla annesinin babasının rızasını alan Allah'ın rızasını kazanmış olur. Ben isyankar olan gençlerimize sesleniyorum, arkadaşlarımıza. Bugün isyan eden sizin o güzel kalbiniz gelecekte af dileyecek Yaradan'dan ve kullarından, hususiyle anne babanızdan. Ama anne babanın rızasını, duasını alırsanız çok büyük duaya, çok büyük hayra vesile olursunuz kendiniz adına. Kendinizi hayırlı kılmak, güzel kılmak ve daha da güzelleştirmek istiyorsanız Yaradan'la, anne babayla ve kullarla arayı iyi tutacaksınız. Kullarla aranızın iyi olması için de anne babanın duasını, rızasını almak durumundasınız. Bırakın isyan etmeyi, onların duasını almak için nasıl eylemlerde bulunmanız gerektiği hususunda gayret etmeniz lazım. Hemen şu karşıda, sokağın başında görüyorsunuz. İnşirah Caddesi yazıyor. Biz bunu konuşuyoruz ve İnşirah da tam karşımızda. Çok enteresan. İnşirah, kalbin yarılması, açılması, içine güzel şeylerin konulması demek. Biz de gönül dostlarımıza, sizlere araba sohbetimizde birkaç kelam ederek selamı, enginliği, memnuniyeti, güzelliği paylaşmaya, bir ölçüde yaymaya çalışıyoruz. Allah inşallah bu duygu düşüncelerimizi, dua ve temennilerimizi gönüllerde var eylesin. Sizlerin dostluğuna
vesile eylesin. Muhabbetin zirveleşmesine, daha da genişlemesine vesile eylesin. Anne babası hayattayken onun duasını almamak, alamamak. İsyankar olup Allah'ın en kıymetli varlıkları anne babaya ve ardından da bizatihi zatına bilerek bilmeyerek isyankar olmak, günahkar olmak, hatada ısrar etmek en büyük zulüm, en büyük haksızlıktır, en büyük yanlıştır. Allah bu duygu, düşüncelerden çıkmayı, güzel duyguları içimize katmayı ve Allah'tan ümidi kesmemek üzere bağlantıyı sağlam kurabilmeyi hepimize nasip eylesin. Anneye babaya itaatkar olmak yakışır. İsyankar olmak nedir? Allah Teala ile kavga edip bunu niye böyle yaptın, bunu niye böyle yaptın, bu nasıl böyle olur demek yerine Allah'ım bu kaosun, bu fırsatsızlığın, bu zor durumun içinden nasıl fırsatı yakalayıp da iyiliğin öncüsü olup kâre geçenlerden olabilirim duygu düşüncesiyle duamızı yapmak varken neden bunu yapmıyoruz? Bize yakışan bu değil mi? Allah'ım, babam hayatta değil, annem hayatta. Babama yapacağım iyilikleri de anneme yapma fırsatını Rabbim lütfetsin. Çünkü onlar başka bir boyuttalar, vefat edenler. Hayatta olan bizleriz ve hayatta olan emanetler var. Babamın bize bıraktığı miras, devlete, millete hizmet edin evladım. Bu kadar. Neyiniz var, neyiniz yok, niye olmadı, niye almadınız yok. Devlete, millete Allah rızası için hizmet edin evladım. Bundan daha büyük zenginlik, daha büyük miras, daha büyük kısmet ne olabilir bir annenin babanın evladından isteyebileceği, evladının da duyup da mutlu olabileceği daha ne olabilir? Allah anamdan babamdan razı olsun. Sizin anne babanızdan da razı olsun inşallah. Dünya misafirhane. Pes buna mağrur olan ne acep kâşanedir. Ne güzel söylemiş eskiler. Bununla övünen dünya misafirhanedir. Buna aldanıp buna kendini kaptırıp da ahiretini unutan ne yanlış iştedir imasında bulunuyor mübarek zatlar. Ne güzel yazmışlar. Allah inşallah dünya hayatımızı cennetle taçlandırsın. Güzellikleri bizleri gark etsin, dahil etsin. Güzelliklerle bizleri buluştursun. Anne babanın rızasını, duasını alarak Allah'ın, Yaradan'ın, Rabbimizin rızasını kazanmayı, isyan halinden tamamen çıkıp imkan halini bulabilmeyi, dua halinin içinde yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah'a kızıp ona fatura çıkarma şansınız yok gençler. Sizi bu dünyada, bu zaman diliminde, bu ortamda var etti ki siz diğerlerinden farklı olarak ne yapacaksınız bunu görelim bakalım demek için Allah var etti. Bunu görmek, bunu yapmak, bunu başarmak maharet. Allah bu duygu düşüncelerle, bu güzel hülya ve hayallerle geleceğimizi güzelleştirebilmeyi nasip eylesin. Sevgili genç kardeşlerim, biz size emanetiz Allah'tan sonra. Sizler yöneteceksiniz ülkemizi ve tüm dünyayı. Geleceği en güzel şekilde kucaklayabilmek için duygunuzun güzel olması, ufkunuzun yüksek olması, hayallerinizin yüce olması, dualarınızın da ani olması, makbul olması gerekiyor. Allah tarafından kabul edilir dualardan olması gerekiyor. Eğer böyleyseniz hazırsınız. Eksikler varsa tamamlayabilirsiniz. Allah tamamlayabilmeyi, güzel bir ömrü yaşayabilmeyi, yaşatabilmeyi, imkanlar vesilesi olabilmeyi, huzuruna da yüzü ak olarak gelenlerden olmayı bize nasip eylesin. Asi gençlik olmak yerine ati gençlik,
gelecek nesli, geleceğin nesli, geleceğin önderleri olabilmeyi Rabbim size, bize, hepimize nasip eylesin. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.